Merhabalar hanımlar, Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebe yünü ile iki renkle güzel farklı bir modelin anlatımını yapacağım. Modelimizi istediğiniz yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Farklı görüntüsüyle benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Çok farklı bir görüntüsü olacak. Hemen şöyle başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı severek, beğenerek takip ediyorsanız beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Önerilerinizi ve görüşlerinizi de yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle tığ numaram her zamanki gibi 4 numara 2,5 milimlik bir tığ. İplerim de bebe yünü dediğim gibi şöyle markası da burada arkadaşlar. Kartopunun bebe yünleri. Evet, hemen başlayalım. Öncelikle koyu böyle saks mavisi ya da lacivert tonu diyebilirim arkadaşlar. Koyu renkle başlayacağız. Evet arkadaşlar, öncelikle koyu renkle başlayacağız. Şöyle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Bir tane parmağımın üzerine doladım. Hemen buradan tığımı geçirdim ve kilitledim. Kilitledikten sonra parmağımdan çıkarıyorum ve buraya bir tane zincir çektim. Şöyle netlesin görüntümüz. Evet, şimdi buradaki sihirli halkaya batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bir tane sık iğne yaptım. Şimdi yanına bir tane yarım trabzan yapıyorum. 3 ilmeğimi tek seferde kapatıyorum. Yarım trabzan yaptım. Şimdi yanına 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Birincisini yaptım. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bu kısmımızı tamamlamış olduk. Birincisi sık iğne, ikincisi yarım trabzan, üçüncüsü ikili trabzan, dördüncü de yine ikili trabzan. Bu şekilde burayı tamamladık. Şimdi bu ipimi burada bırakıyorum. Beyaz renge geçiyorum. Beyaz renkle devam edeceğiz. Hemen burada bıraktığım yerden başlıyorum arkadaşlar. Şöyle buradan tığımı geçirdim. İpimi alıyorum ve buraya sabitliyorum. Sabitledikten hemen sonra aynı işlemi tekrarlayacağım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğnemizi yaptık. Yanına yarım trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Üçünü tek seferde kapattım. Hemen yanına ikili trabzan. Bu şekilde ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi buradan hemen mavi ipimi tutup sıkıştırıyorum. Hemen koyu rengin üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Tığıma doladım. Burada 1, 2, 3, 4 tane yuvamız var. İlk sık iğne yapmıştık. Hemen sık iğnenin tepesine batıyorum. İlk yuvaya batıyorum. Buraya battım. İlmeğimi aldım ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. İkili trabzan yaparak devam edeceğiz. Altta 4 tane yuvamız vardı. Her birine 2 defa batarak buraya 8 tane ikili trabzan yapacağız. 2 tanesini yaptım. Bir sonraki yuvaya batıyorum. 3. Tekrar aynı yere batıyorum. 4. Bir sonraki yuvaya batıyorum. 5. Tekrar aynı yere batıyorum. 6. Son olarak sondaki trabzana batıyorum. 8'e tamamladım. Şöyle başlangıçtaki yaptığımız dörtlü trabzandan sonra 2 defa batarak buraya 2, 4, 6, 8 tane yaptık. Hemen koyu renge geçelim. Tığıma doladım. İlk sık iğnenin üzerine batıyorum. Ve buraya da her bir yuvaya ikişerli batarak 24 tane ikili trabzan yapacağız. Sayımız şu anda 2 arkadaşlar. Devam ediyorum. 3. Tekrar aynı yere batıyorum. 4. Her bir yuvaya 2 defa batacağız. Bu şekilde batarak ilerleyeceğiz. Toplam sayımız şu ikili battığımız yerden sayacağız arkadaşlar. 2, 4 oldu. Tekrar aynı yere batıyorum. 6. 24'e tamamlayacağız. 7, 8, 9, 10.
Şöyle 12 oldu. On dört. 16. 18. 20 oldu. Son 2 yerimiz kaldı. Şöyle 22. Son trabzanın tepesine de batıyoruz ve sayımız 24 oldu. İlmeğimi uzatıp burada bırakıyorum. Beyaz renkle devam edeceğiz. Şöyle görüntümüz bu şekilde. Hemen beyaz ilmeğimi tığıma geçirdim. Şimdi buradaki ilmeklere yine trabzanın tepesine ikişerli batarak sayımızı 30'a tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle buradan saydığımızda ikişerli battığımız bu kısımdan saydığımızda 30 tane trabzanımız olacak. Şöyle 8 tane vardı. 2, 4, 6, 8, 10 oldu. 11, 12. Burayı 30'a tamamlayalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar, beyaz rengimizden buradan sayalım. Şöyle ikişerli battığımız kısımdan sayıyoruz arkadaşlar. Şurada 4 tane trabzanımız var. Burayı saymıyorum. Buradan başladık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Burayı 30'da bırakıyorum. Tekrar koyu renkle devam edeceğim. Şimdi koyu renkte de 24 tane vardı arkadaşlar. Burayı da 38'e tamamlayacağız. 26, 28, 30, 32, 34, 36, şöyle 38 arkadaşlar. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. 4 tane de burada var. 42. Koyu renk sayımız 42. Beyaz olan da 30 tane yaptık. Artı 4, 34. 42 tane trabzan ve 34 tane trabzanımız var beyazdan. Şimdi koyu rengi kapatacağım. İpimi keseceğim arkadaşlar. Şöyle buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bir tane de kaydırma tekniği yapıp bir zincir çekip sıkıştırıp ipimi burada şöyle biraz da uzun bıraktım bu şekilde. Bu kısım tamamlanmış oldu arkadaşlar. Şimdi buradaki beyaz ipimizi de şöyle biraz mesafe bırakıp keselim. Şimdi biz burada mavi ile başladık arkadaşlar. Şimdi beyazla başladığımız ikinci motifimizi hazırlayacağız. Bunu kenara alalım. Hemen beyaz olanı yapalım. Beyazda da yine aynı şekilde bir tane sihirli halka oluşturuyorum. Sihirli halka oluşturduktan sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaptım. Başlamamız yine aynı olacak arkadaşlar. Sadece sayılarda farklılık olacak. Tığıma bir defa doladım. Yarım trabzan yaptım. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu ipimizi burada bırakalım. Koyu renge geçelim. Koyu rengimi aldım. Aynı şekilde hemen bıraktığım yerden tığımı geçiriyorum. İpimi buraya sabitledim. Bir tane sık iğne yapıyorum.
Bir tane sık iğne yaptım. Yarım trabzan yapıyorum. Başlama kısmı yine aynı arkadaşlar. 2 tane ikili trabzan yaparak başlıyoruz. Şimdi koyu renkle devam edeceğiz. Hemen beyaz ipimi çektim, sıkıştırdım ve buradan beyazın üzerinden ilk sık iğneye batarak 4 tane, bakın 1 2 3 4. İlk birinci burası sık iğne olduğu için biraz zor geçecek. Evet, ilk birinci sık iğnenin üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradan saymaya başlayalım arkadaşlar. 2 oldu. Şöyle 3 4 5 6 7 8. Koyu renkli ilk sayımız 8 arkadaşlar. Hemen beyaz renge geçiyorum. Beyaz renkle aynı şekilde ilk sık iğnenin içerisine batıyorum. Sayım 1. Aynı yere batıyorum. 2. Buradaki beyazla sayımız 24 olacak arkadaşlar. Her bir trabzanın üzerine 2 defa batarak burada sayım 2. 24 tane olana kadar devam ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tane beyazla ikili trabzan yaptık. Şimdi koyu renge geçiyorum. İpimi orada bıraktım. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Her bir trabzanın üzerine 2 defa batarak buradaki koyu renk sayımızda 30'a tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle başlama 4 trabzanı saymıyorum. Buradan saydığımızda 30 tane olacak. 2, 4, 6, 8, 10 olmuş. Burayı da 30'a tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, koyu renkte burada 30 tane var. Başlamada 4 tane de trabzanımız var. 34 tane. Burada ipimizi kesiyoruz. Koyu rengi keselim hemen. Şöyle biraz uzun bırakarak keseceğim. Birbirine ekleme yapacağım için. Şimdi beyaz renkte 24 tane trabzanımız var burada. Burayı da 30'a tamamlayacağım. 24'tü, 25, 26, 27, 28, 29, şöyle 30. Şimdi buradaki hazırlamış olduğumuz parçayla bu parçayı şöyle birbirine ekleyeceğiz arkadaşlar. Buradaki sayımız 34 oldu. Mavi rengimiz de yine aynı şekilde 34 oldu. Bu diğerinden farklı sayıda, o yüzden sayıları tam vermeye özen gösteriyorum. Şöyle buradan birleştireceğiz arkadaşlar. Hemen birleştirmesini yapalım. Şöyle ilk birinci yapmış olduğumuz parça burada. Hemen şöyle bunu bırakıyorum. Bu parçadaki beyaz ipimi buraya getiriyorum bu şekilde arkadaşlar. Hemen son kısımdan, buradaki son yapmış olduğum trabzan yuvasına arkadan ön tarafa tığımı geçiriyorum ve bu ipi ilmeği buradan alıp buraya geçirdim. Şöyle bu iplerimizi şöyle arkaya alalım. Buradan bir tane zincir çekiyorum. Burayı kilitliyorum. Üzerine de bir tane daha çekelim ve bu ipimizi uzatıp keselim. Birincisini eklemiş olduk. Şimdi diğer ilmeği, buradaki kestiğim ipi de tekrar buradan ekleyeceğiz. Hemen buradan yine arkadan ön tarafa batıyorum. Şöyle bu ilmeği tığımın üzerine geçirdim ve şöyle çevirdim arka taraftan. Bir tane zincir çekiyorum. Zincirimi sıkıştırıyorum. Tekrar bir tane daha zincir çekip burayı da birleştirmiş oldum. Bakın buradaki ekleme yeri hiçbir şekilde belli olmuyor arkadaşlar. Böyle spiral görüntüsünde güzel, hoş bir model oldu diye düşünüyorum. Şimdi buradaki arka ipleri şöyle temizleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle biraz daha ince bir tığ aldım. Buradaki
trabzanların ilmeklerine batıyorum. Şöyle buradaki ipimizi, tığımızı aldık ve buradan geçirip çekelim. Fazla kalan kısmını keselim. Bunları da içeride yürütmüştük. Bunları da keselim. Evet. Buradan tekrar ekleme yapacağız. O ipimiz kalsın. Buradaki diğer kısımdaki ikinci ilmek ipimiz. Hemen bunu da aynı şekilde biraz daha ince tığla daha kolay çekersiniz arkadaşlar. Kalın tığlarla zor oluyor. Şöyle hemen buradaki iplerimizi de alalım. Evet. Şöyle temizlemiş olduk arkadaşlar. Motifimizi tamamladık. Bu motifi aynı şekilde bir tane daha hazırladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi motifimiz bu şekilde arkadaşlar. 2 parçadan oluşuyor. Şöyle 2 parçada arka tarafta, kameranın arkasında hazırladım. Yani aynı sayılarla başladım. Şöyle bakıldığında aynı sayılarla bir tane daha motif hazırladım. Böyle birini tam ters çeviriyorum ve buradan ekleyeceğim. Eklediğimizde de bu şekilde görüntüsü olacak. Bunu şöyle motif ekleyerek istediğiniz yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel suplalar olabilir makrome iplerle ya da daha sert iplerle. Güzel yelek uçlarında kullanabilirsiniz. Sonradan dikerek üzerlerine. Şimdi ben burayı da eklemeyi göstereyim arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradaki sayımız buradaki sayı ile aynı. Son kısımdan, son trabzanın altından buradan geçiriyorum. Şöyle ilmeğimi arka tarafa geçirdim. Şu ipimizi ön tarafa alalım ve buradan bir zincir çekip sabitleyelim. Üzerine bir zincir daha çekip şöyle ipimi çektim bu şekilde. Bir tanesi kaldı. Hemen bunu da buradaki arkadan ön tarafa doğru tığımı geçirdim ve ilmeğimi aldım. Şöyle çevireceğim hemen. Bir tane zincir, tekrar sıkıştırıp bir tane daha zincir çekip ilmeğimi çektim. Bu ipimizi de bu şekilde eklemiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde görüntüsü. Şöyle diğer yapmış olduğum motif de burada bu şekilde arkadaşlar. Uçları bu şekilde kapattık. Gördüğünüz gibi iki ucu kapalı. Bu bitiş yerinden buradan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle eklemesini buradan yapabilirsiniz. Şu kısımdan bu şekilde ekleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde bu kısımda da denk gelen yerden buradan da bu şekilde ekleyerek güzel bir motif yapabilirsiniz. Ben farklı görüntüsüyle çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İstediğiniz yerde değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi benim aklıma gelenler yelek uçlarında kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinin süslemelerinde. Bu şekilde üst üste ekleyerek bebek battaniyesi de güzel olur diye düşünüyorum. Yapacak, deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bugün de beni izlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bugünkü örgü modelim bu kadardı. İnşallah tekrar yeni örgü modellerinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.